Evet, Barış'la Matrix sohbetlerine hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Derin bir program olacak diye düşünüyorum. Tamam. Sen düşünmüyorsun Yani akışını göreceğiz. Hiç fikrim olmadığı için ama şey ses yapamadım. tonumun farkında değil misin? Evet. Ortam verdi bana bunu. Bir mutfağın içindeyiz. İlk 2 bölüm farklı yerlerdeydik. 3. bölümde de Dedik ki farklı bir yerdeyiz. Matrix'e bir geçiş Doğru, artık doğru, vakti doğru. geldiğini düşündük o yüzden. Değil Şöyle bir mi? sıkıntımız var. Geçti ama. Oo. Ha. Sen ama çok yattığı gibi kalkan bir adam değil misin? Çok hareket etme demek istiyorum aslında. Uyuduğu gibi kalkan bir insan değilim. Ne Gece kadar hareket et. konuşurum, O zaten horlarım. mükemmel. Hımm, 3'üncüyü de tutturursak osurmak gibi mi? hayır asla öyle bir şey Öyle olmayacak. mi? Ha, Şimdi sesli düşünüyorum. tamam. Buna ikna olmamalıyız işte. Şu olay bu, kalıbımız bu. Sesli düşünüyorum. Şu anlama gelmiyor mu? Şimdi tamamen düşüncesizce Evet. çok kötü bir şey söyleyeceğim Yani mesela diyeceğim ve ve hani buna sığınıyorum, bu kalıba evet, sığınıyorum. sığınıyorum, Değil mi? doğru. Evet. Sığınma. Çok kötü geliyor bana. Bu iş hayatından gelen bir Evet. sitem diye düşünüyorum. Evet, evet. İkili ilişkide çok fazla Ya, yapmıyoruz onu. çünkü ya da şeyde de oluyor yani yine iş yapıyorsun falan, atıyorum bir sorun var, çözmen lazım. Şimdi sesli düşünüyorum. O kapıdan geçmiş Ha! gibi de bir tepki bekleniyor ya ona. Çok özür dilerim. Sığınma derken şey bir sığınma oluyor. Saçma bir şey söyleyeceğimi ben de biliyorum. Evet. Daha doğrusu bilgimden de emin değilim. Teknik saçma bir şey de söyleyebilirim. Mesela yabancı dilde bir telaffuz hatası da yapabilirim. Bunların hepsinin önüne sesli düşünüyorum deyip yarabiliyorum. Fikrine güvensizliğini de belirtiyor. Evet, Çünkü evet. şöyle, sesli düşünüyorum. Bla 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 dedim. Şimdi bu "yok abi" dendiğinde kendimi Ses. korudum, sorun yok. Dedim size. Fikir beğenildiğinde ama hiç yok oldu, Yok, kalıp yok. hiç Evet, yokmuş gibi. evet. Şimdi, hani, "Abi şöyle bir şey olsa peki?" desem beğenilmese bu sefer bu sürekli sikko fikirler veriyor. Yani sesli düşünüyorum gibi bir hal. Ama ben o kadar irite oldum ki söylediğinden, hani, konu üzerine konuşmaktansa böyle gerilen kaslarım. O iğrenç insanlar iğrenç hayatlarında iğrenç yaşasın gibi bir şey mi? O kadar Evet, sert mi? evet. Hımm. Ama kendi iğrenç hayatlarını da yaşamıyorlar. Bizim hayatımızdan Bizim besleniyorlar. hayatımızı Aynen öyle. iğrençleştiriyorlar. Çünkü böyle insanlar manipülatif ve Parmak geldi. bak çok sinirlendim. Bu tarz manipülatif tiplerin şey durumu var. Senin üstüne bir duygu atıp senin ona verdiğin karşılıktan beslenmek. Negatif ya da pozitif. Genellikle negatif tabii. Kreatif işlerdeki çözüm süreçleri Çözüm süreçleri. zaten, hani, sikkoluğu oradan belli. Girebileceğim, içinden geçebileceğim çok şey var. O yüzden şu an yapmak istemiyorum. Çünkü hâlâ freelance iş almamız lazım. Evet, evet, Çünkü evet. bu işten para kazanmıyoruz. O kadar Çünkü özgür değiliz. daha yayınlanmadı bile yani. Evet, evet, daha yayınlamadım. Ama yarın yayında ilk bölüm. Peki bugün hangi gün o zaman? Burada şey mi, Ne? neydi o İngiliz dedektif? Sherlock. Onun böyle Sherlock izledin mi? şeyleri izledim. Şey olan, Benedict Cumberbatch Tabii olan ki. Sherlock'u izledin mi? Çok iyi format değil mi ya? Yılda 3 bölüm dizi Ama ama film dizi gibi de filan dizi böyle. Evet ya. abi gerçekten iyi. Müziğinden efendim, Müziği oyunculuğuna. bana o intro müziği var ya, Tet 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 tererere tet o değil. tet. Bu. Onun intro müziği var ya bir tane. Filan diye böyle bir giren bir müziği var. Intro müziğini diyorum bak. Şeydi sen Sherlock müziğini diyorsun o değil. Oraya bağlanmıyor mu ya? Dizideki intro müziğinin o girişi Yaprak Dökümü net. Ha, Bu çok o aşırı gelmedi. siko geliyor bana. Onu Yaprak hatırlayamadım. Dökümü'nün bu arada müziğini bok attığımda hani anladınız mı? Türk Yaprak dizisi dökümüne ne müziği. dedi? Yani evet Sorun bunu olur mu? söylüyorum. Yaprak dökümüne bir şey Yaprak demek. Dökümü'nün müziğini bilmiyorum. Yaprak Dökümü kalp krizi geçiren amca mı? Deri, deririririririri. O mu? Galiba Deriri. onu. Toygar Işıklı'nın herhangi bir şeyi. Hürü, Sen şu an hürü. daha çok tepki Yapma ya. aldın. Ben bir konu açmak isterim. Amacımız o bugün şu an. Senin veya benim açtığım konular üzerine Aynen konuşmak. öyle. Matrix sohbetlerine hoş geldiniz. Şöyle, başlığımı atacağım. Yine geliyor hiç anlamayacağım bir şeyle. Evet. Neden bu kadar kokuyoruz? Neden bu kadar kokuyoruz? Bu ama iyi de bir yandan. Kötü anlamıyla söylemiyorum. Neden bu Evet. kadar ter bezlerimiz Evet, anlamında evet. Yani söylüyorum. iyi anlamda da hani şey var mesela atıyorum parfüm Var. kokuyoruz. Duş jeli de kokuyorsun aynı zamanda. Evet. Derinlerini koklayabilsem Kıyafetlerim kokuyor yumuşatıcı. yumuşatıcı kokuyor. İşte rolonun çilek özlü falan gibi. Aynen. Ve Ya bunların şimdi hepsi bağımsız değil mi? niye bu kadar kokmamız? Bu niye normal abi? Ben deliriyorum buna ya. Şimdi bir şey anlatmam gerekiyor. Anlat. Ben genel olarak kozmetik sektörüne
Karşıyım. Bu kadar yani Ne? Değil mi? tam bir önceki bölüm Hikmet Kozmetik sponsor olmuş olabilir Bu ama hani bölüm değil. bu kadar kremlenmek, bu kadar insanın yumuşak olması Gerekliliği. aslında yok ya öyle bir şey. Evet. Tam tersine olması gerekiyor ya. Çok özür dilerim. Zıp. Ha, Ayağıyla sinek tut. bu kadar her bacak kremi, kol kremi filan bu kadar şey olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir erkek nasıl krem kullanan bir erkek? Şimdi Tamam. onu- Erkekler ikiye ayrılır. Krem kullanan erkekler, krem kullanmayan erkekler. Evet. Ben şunu yapıyorum. Abi bir tane krem var evde. Nemlendirici mi? Bilmiyorum yani şöyle krem var tamam. Krem. Tamam. Sadece o Nivea mavi krem değil onu biliyorum. Hani Hindistan cevizi kokuyor. Tamam. Mükemmel. Nerede sürüyorsun Şimdi bak affedersin? mesela atıyorum vücut şampuanı değil mi onun adı? Shower gel. Ha, aynen shower gel. O Hindistan cevizi kokuyor. Tamam. Kullanıyorum. Çıkıyorum krem Hindistan cevizi kokuyor. Ya sen harika bir insansın. Sonra sıktığım şey o parfüm değil. Koku, vücut kokusu falan gibi Ha. bir şey muhtemelen. Hindistan cevizli. Bu Sen mükemmel Hindistan değil cevizi mi? kokuyorsun o zaman. Ben Hindistan cevizi kokmak Seni istiyorum. duştan çıksan yakalasam Hindistan cevizi kokuyorsun. Evet. Dışarıda Ama buluşsak girmeden sakın koklama. Ve geliyor. bununla ilgili yorum aldı. Böyle biri hani selamünaleyküm. Ne güzel kokuyorsun ya. kokonat. Çünkü parfüm ağırlığı yok. Geçen parfüm baktım ve Hindistan cevizli parfüm yok biliyor musun? Sektörde ciddi bir eksiği şu an yakaladığımı düşünüyorum. Ama parfüm şey ya. Yok. Ama geçen Parfüme mesela uymuyor. yılang yılanglı bir parfüm denedim. Ylang? Ne Yılang olduğunu ne? bilmiyorum ama çok iyi değil mi? Yılang yılang. Ylang lang? Yılang yılang. Ama çok Demir güzel demir kokuyordu kanka gibi ve bir şey mi? çok pahalıydı parfüm. Hı. Yani 12-13 bin lira falan. Ben hiç hayatımda orijinal parfüm almadım. Ben de işte. Atadan. Bir kere bana işte aldılar. Onu 8 yıl falan bitmedi çünkü kullanmıyorum. Sen bu kokma meselesini çözdüğünü gördüğüm ilk insansın. Seni ayrıca tebrik etmek istiyorum. Ama dediğin şeye kesinlikle katılıyorum. Kafam avokado özlü aloe vera kokuyor. Vücudun Koltuk altım çilek ekstraklı yılang yılang özlü evet. bir koku var koltuk altımda. Vücudumu yıkıyorum Hindistan ceviziyle. Yüzümü nemlendiriyorum. Düz krem kokusu gibi bir koku var Aynen. ya. Düz krem kokusu gerçekten krem doğru kokusu. tanım yani. Suratım krem kokusu kokuyor. Benim üstümde bütün tropikal lezzetler aynı anda bulunuyor. Farkında mısın? Ayrıca kıyafetinde lilyum özlü bilmem Ay, ne, evet. hedehöte mavisi falan böyle Gibi şeyler. bir yumuşatıcı kokuyor üstüm. Bir de ben bunlar Yetmiyor. haş 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 diye amber altlı Abi şöyle bir falan sorun diye var bir bir de. koku da sıkıyor. En son onu sıktın ya. Hepsi Heh, gidiyor. oldu işte o. Tamam. Tamam ya. Yani o zaman niye o kadar kokulu şeyler sürüyorsun? Şey mesela? gitmiyor. Krem kokusu gider. Rolon Abi zaten bak, rolonumu bir dakika. koklama. Parfüm sıkma Hani- şeyi var şimdi. 2 türlü parfüm sıkma var. Bir, kısp 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 kısp. Bu tabii bu şuralar vardır. Niye? Ben erkekte öyle diye biliyorum. Ne yapıyorum buraya? Oraya sıkılır. Sonra? Atıyorum tişört falan herhalde hani kolların açıkken falan tribi diye düşünüyorum. Ha. Bir bu var. Bir de bu şey hani 32 metreden Bir şey geliyor. ne koku var ya. Sen oysa rahatsız oluyor oysa. musun? Abi. Parfüm korkunç korkan bir şey zaten. Ya ben Korkan bir şey. korkan değil kokan bir Korkunç şey. korkan bir şey ya parfüm. Of çok korkuyorum. Abi geçen işte parfüm markaya gittim. Zaten daha girdim. Reseptörler gitti. Geçmiş olsun. İyi günler. Yok kullanmıyorum ben. deliriyorum Tamam mı? Böyle bir şey oldu. Çünkü herkes bir şey deniyor haklı Evet. olarak. Parfüm kokusu var. Öyle bir şey aramıyorum ben mesela orada. Yoğunluk. Evet daha hani aroma. İşte mesela Hindistan cevizi niye kokmuyor ya? Ben niye hepsi dayım gibi kokuyor amca? Onun için shower gel bölümümüze gidip oradan alabilirsiniz. Abi onu sıkıyorsun. 2 saat sonra yok öyle bir koku. Bilmiyorum ben bu meselenin çok hep böyleydi yahu diye geçtiğimizi düşünüyorum. Niye bu kadar kokuyoruz? Katılıyorum. Niye kokuyoruz ya? Ya ama buralarım o Eksik zaman kaldı el burada. eklem kremi var. Onu alıyorsun. Ya ama alıyorsun. Şura buraya bir krem yapmışlar falan derken böyle zaten 35 tane şey Bence kullanıyorsun. dünyanın en iyi kremi mavi Nivea kremdir. Çünkü bak kutusuna Anladım. bak senin kremin o. Net. Beyaz, Hayır şöyle mavi abi. kapak. Üstünde Nivea logosu var ve yanında krem yazıyor. Aa. Ben onun şeyini seviyorum. Arkonem olanını. Arkonem bilmiyorum ben kullanmışım. Aynı Arko. bokun laciverti. Krem işte o da. Ne krem? Krem. Şey mi hani tıraş sonrası öyle bir şey mi? Yo normal. Hayat içerisinde. Okey, tamam. Tıraş sonrası. Erkek kremi. Arko. Böyle olduğu olsa için. çok iyi değil miymiş? Erkek şey yani az ürünü vardır ya erkeğin ya da işte Krem. All in 27 falan gibi oluyor ya. Tıraş öncesi hayat içerisinde iki tane çeşit var. O zaman
Taşo diyelim mi? Taşo diyelim, evet Taşo. Taşo. Buyurun, Taşo. Taşlar. Tarihsel açıdan değerli taşlar. Enerjisel bakımdan değerli taşlar. Baş döndürücü taşlar. Huzur. Oh. Taş yerinde ağırdır. Ya da her kuşun eti yenmez. Doğanın asaleti ve o eşsiz dokunuş. Aile sıcağı gibi. Taşo değerli taşlarla evinizi taşlandırın. Her boy ve her ende hayat kadar gerçek özellikleriyle. Size düşen tek şey devasa boyutlarda huzur ve mutluluk. Taşo, dekoratif, güzel taşlar. Evinde taşo kullanıyor musun? Ya kullanmaz olur muyum? Benim Evin hangi köşelerinde taşo var? evimin en değerli köşelerinde Taşo'nun değerli taşlarıyla onları daha değerli hale getiriyorum. Peki Köşeleri. evin en değerli köşesi neresi? Tuvalet. Tuvaletlerinizde evimin en değerli köşesi salonumun sol köşesi. Girdiğinde sol mu? Evet. L koltuğuna oturduğunda sol. Orada değerli değil. Oraya götümü dönüyorum. Girdiğinde sol ileride mi? Girdin, Yakın girdin, köşe mi? girdin. Tamam. Şurada. Hemen burası. Hemen orası. Hemen. Çünkü yani bilgisayar hemen orada, anladın mı? Benim buram duvar. Burada kitaplık var ve kitap, bilim ve ilim. Zaten. O yüzden. Ama kitaplık varsa taşo yoktur ya da kitaplığın içerisinde en değerli noktada mı taşo var? Evet. Taşo Değerli Taşlar serisi. Bu programa özel Taş 10 koduyla yok. Taş 10. Oh yeah. Taş 10. Come on. Güzel. Taşoan koduyla. Gündemden bir şey getirmek istedim. Çünkü ben böyle çok garip bir tane de dedim dümdüz bir şey söyleyeyim. Oyuncu hanımefendinin Tamam. mesleği hakkında söylediği bir söz üzerine. Okey. Oyuncunun kim olduğunu da bilmediğim için pek de gündem değil. Kendisi diyor ki oyunculuk kutsal bir meslektir diyor. Ne düşünüyorsun bu kişi ve kurum hakkında? Bununla ilgili daha az önce şöyle bir şey okudum. Biri demiş ki ya oyunculuk o kadar da işte kutsal değil, doktordan bilmemden daha kutsal bir şey değil demiş. Ona cevaben. Bir kadın oyuncu. Aynen, bir adam da yo ben işte doktoru da oynarım, mühendisi de bilmem neydi demiş. Ben öyle bir hikaye gördüm Wow. az önce. Haluk Bilginer'in bununla ilgili bir lafı var. Babam öldü ama ben yine de sahneye çıktım. Böyle salak salak şeyler yapmam ben sonuçta, hani atıyorum marangoz babam öldü ama ben hala sandalye yapıyorum demiyorsa oyunculukta hani zanaat gibi bir şey. O yüzden bence kutsal Ha. olacak bir yanı yok bunun demiş. Ben de biraz öyle düşünüyorum. Yani herhangi bir mesleği abartmanın hiç alemi yok. Ama abartacaksak öğretmen, doktor, itfaiye. Burada şöyle bir şey var bence. Bunları sayabiliriz Bu herhalde. konudaki ana sorun şu. Bence kutsal olabilecek şey hani Hı hı. Bu arada sana tek kutsal mesleği söyleyeyim mi? söyle. İmam. Abi mesela öğretmen kutsal bir meslek değil. Gerçekten iyi öğretmen kutsal bir insan olabilir. Tartışmadaki ana sorun orada. İşte bu mesleklerin tanımı çok net ya. Yani doktor. Evet, evet. Hayat kurtarıyor desen de olur. Hayat Hı hı. kurtarıyor. Yani ille seni ölüm döşeğinden falan diye Aynen. almasına gerek yok. Ne bileyim bunun da bir sorun var da hayatını kurtarıyor. Senin fiziki sağlığına işte temas ediyor. Hı hı Sağlığına hı. temas ediyor bir şekilde. İşte öğretmen. Hani çekirdek ailenden çıkıyorsun. Yeni şeyin oluyor senin. Yeni ailen oluyor. Ailenin Hı hı. yeni lideri gibi bir şey oluyor. Erken yaşta böyle canım. onun yerini alıyor bir süre. İlkokul öğretmeni Önderin oluyor, unutulmaz bir şey otoriten olur. oluyor, otoriteli ilişki bilmem ne işte temel eğitim vesaire. Hı. İyi kötü başka bir şey yani kişiye indirgediğinde. Ya itfaiye ya abi yanıyorsun herif söndürüyor gelip yani ne bileyim daha ne yapabilir yani. İlle demeyelim de diyebilirsin yani bir meslek kutsal demeyelim tamam. Da kapatabiliriz ama diyeceksek gidiyoruz seviyoruz böyle şeyleri. Bunlara diyelim yani şöyle bir cümle olabilir mi? Doktor, öğretmen, oyunculuk. Üçüncüsü bu mu anlamında Oldu söylüyorsun? mu şimdi bu? Şu mesleği bir yere bağlayamıyorum abi, kutsal değil. Var mı aklına gelen? Nalbur. Niye abi? Senin evini barkını yapmanı sağlıyor. Yani Ustalık kutsaldır desek olur mu? Sadece şey değil, tesisatçı gibi değil. Bir konuda ustalaşmak kutsaldır. evet. Usta öğretmen, Ama usta usta doktor. deyince aklına gelen o usta var ya, hiç hayatımda iyi deneyimlediğim bir usta olmadığı için kutsal yapamadım tecrübeden ötürü yani. Doğru doğru. Ki genel tecrübelerimiz öyle olur. İyisini görünce anlatırız zaten. Kötüsünü görünce değil. Yeni bir ürün çıktı globalde. Gerçek şaka mı bu? Yo, gerçekten bir Ciddisin. ürün çıktı. Evet, evet. Dinliyorum. Cidden bir ürün anlatıyorum. Bu bir kamera. Tamam. Webcam gibi düşün. Bu kamerayı klozetine takıyorsun.
Kaka sonrası yapay zeka kakanı analiz ediyor ve sana rapor veriyor. Bir soru Bu. soracağım. Epi var mı? App'i kesinlikle vardır da. Yani, Bildirim mi geliyor? Yani zaten. Bok analizin konusunda telefonu... Şey gibi var ya bu kedi kaka şeyleri. Hı. Teknolojik işte. Kutu. Osman sıçtı filan Aha. şu kadar falan diyor. Bildirim atıyor musun? Muhtemelen öyle bir şey var. Hani Hı. bugün sağlıksız yemişsin. Daha dikkat et. Bugün niye yapmadın? Kesin hani bildirim atmak zorunda ya Doğru. çünkü. İşte bugün 3 kere yaptın, tebrik ediyor falan öyle şeyler vardır. Ben şunu düşündüm. Kaka analizinde bu kadar net ihtiyacımız var mı? Ama ben biraz daha ilerisini düşünerek şey yapıyorum. Mesela şu an işte yapay zeka telefonda var, yazıyorsun. Evet. İşte görsel üretiyorsun, bilmem yapıyorsun falan. Ya da Internet of Things var ama Evet. buzdolabım soğuk mu sıcak mı kadar ya şu an. Şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Bence onun için kakam analiz ediliyor. Rakıya gittik. Tamam. Atom yedik, bir şey yedik, Evet. karıştırdım falan falan ve sabah Bir garip. muhtemelen keyifli olmayan bir Bir garip. seans yaşadım ve bunu atıyor. Arkadaşınla abi şöyle oldu böyle oldu sabah şunu yaşadım dedim ve böyle bir hani komik bir kaka sohbeti yaptın ya. Evinde bir tane bunların hepsini bir şeye bağladın yapay zekaya. Osman sana dedi ki Barış'cığım hani insanlar artık bireyselliğe geldi ya. Ben bireysel bir insanım ve yapay zekamla her şeyi beni izliyor. Evet. Normal bir insan gibi. Eşim gibi. Göt deliğime kadar izliyor Her beni. şeyini izliyor Hı. ve her şeyin sohbetini yapabiliyor. Şey- Umarım buna gidiyordur. Yapay zeka bana sabah dün diye bildirim mi atıyor? Öyle bir Hayır şey. abi direkt hoparlör bir şeyler de var ya evinde sonuçta. Abi yapay zeka bu noktaya geldiyse hani. Oo. Çünkü şu değil anladın mı atıyorum. Bugün ne 2 kilo işte neye gelecek ki bu kamera? Her gün analiz biraz şey. Ha işte belki Her bilmiyorum onun gün. şey vardır. Haftalık rapor veri vardır. Aylık rapor bilmiyorum. Her gün kaydediyor bokumu. Buna nasıl bir sensör takardım? Ben olsam mesela ışık düşünce Hı. aktif ol Bir gölge derdim geçince. kameraya tamam mı? Şu an kapatıyorsun ya. Ha, ben şey gibi düşündüm. Gölge geçince gibi düşündüm. Yani o şeyde çünkü klozette hani şey gibi yok. Klozet kokusu gibi takılıyor. Çünkü. Evet. Hani aşağı anladım. bakıyor ya. O yüzden bir gölge gelince aktif ol. Tekrar ışıklanınca bitir. Videonun tamamını rapor düşün. yap. Videonun tamamını düşünsene. Kamerayı taktın. Evet. Hani haşırtla bir beraber Onu görmüyor ama. O aşağı bakıyor. Onun görmüyor işi- mu onu? Hayır. Öyle bir görmüyor. Hayır abi kamerayı böyle tuttun. Ha. Yani aşağı bakıyor. Ölçüsü 60'tır o. Sinemacı hareketi yaptım. Loblar oturuyor. Bir karartı. Welcome to the jungle. Yani bayağı şey sen hani kaka açısından bakıyorsun. Lukang. sen. Yani o süreç de var. Lukang çok iyiymiş. Bu ikinci versiyonu Şimdi çıkarıyor. korkunçlaşacağım ama yani. Öğrenci versiyonu çıkarıyorlar. Kamerası o yüzden daha ucuz. Herkes bokunu teşhis edebilecek. Aynen. Tamam mı? Aylık sadece bilmem ne falan. Ses versiyonu. Aylık mikrofon para da versiyonu. veriyorsun. Tamam. Öyle bir hali de var. Hani kullandığın Hı. kadar gibi. Nasıl bir şey? Kullandığın kadar. Ne anlamda Ben bayağı az kullandığın? kullanırım. Güzel. Yani. Bana uyar. Aynı firmanın versiyon 2'si. Yani görüntülünün datalarıyla eğitilmiş bir mekanizma bu. Tabii ki AI ya. Onunla eğitilmiş. Kong diye düşenin ses olarak karşılığını biliyor. Tamam. Yani seni çıkarttığında belirli sesler var. Osuruk dediğimiz. Tamam. Onların diye gelmesi bu bir data diyor mesela. Okey. Böyle domdom kurşunu gibi dökülmesi bu bir data. Sadece sesten yapıyor aynı işi. Daha yani ucuz versiyonu. Hem sonuçta. ucuz hem Olur. de ya benim göt deliğimi kaydetmeyin kardeşim diye bir Evet. mahremiyet. Katılıyorum. Bak, ne biliyor musun? Bir startup yapıyor bunu. Görüntülü olanla. Apple seslisini yapar bunu. Hemen. Privacy. %90 oranında Bir net döndürür. tüketim. Bembeyaz. Privacy. Ama bembeyaz bu kategoride çalışmayabilir. Ama Apple. Ben Branding. şunu düşündüm. Mesela şimdi AI, şöyle ben AI'yi görsellerle eğiten bir adam olarak oturuyorum bilgisayarın başına. Şimdi Görseller geliyor, bir şeyler oluyor falan filan. Tamam. İşte atıyorum. Sallıyorum işte bazı görüntüleri analiz edememiş. Tık 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 geliyor. İşte sen diyorsun ki bu kaburga diyorsun. Ne bileyim bu işte mutfak şeyi filan. Onları da manuel yaptın, yolladın falan. Evet. Ben böyle bir şey hayal ediyorum. Şimdi bu şirkete AI data eğiticisi olarak girdi. Oğlum tuvaletçisin bayağı ya. Kakalar geliyor. Tuvaletçi. Mendilcisin yani. Hayır. Hayır. Ay of bu ne be. Bunu ben kategorize etmeyeceğim. Bu da yapılmaz. Burada böyle. error ver ya. Abi, Bunu çok- analiz etme abi. Çünkü Bu ne? abi yani şey geyiği vardır ya.
Hayır bunu yapmayacağım. Cem Yılmaz'ın gösterisinden örnek verecektim, bunu yapmayacağım. Yapmayalım bunu. Hayır. Bu adam o... Ring 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 yapman lazım ki. Kuleleleng. Ama hayır. Bunu nereye koyacağız? Araya. Çok önemli bir soru soracağım. Bunu Tabii. lütfen düşünüp cevap ver. Hayatındaki ustalık eserin nedir? Oğlum düşün dedin ya, belki cart diye cevap verecektim. Şu an Ama ilk aklına gelen hülyalara daldım yani. Hani ne böyle. mesela işte bu. O Ustalık yüzden. eserim ne biliyor musun? Tercihlerim. Aynen. Gibi bir şey oluyor. Evet. Şöyle bir laf vardır, bilir misin? İnsanın karakterini oluşturan evetleri değil, hayırları. Wow. Çok doğru. Doğru. Çok kötü tonladım. Çok Yo doğru, anladım. Sen yaptım. dalga geçerek yaptın ama ben Yaptım, hiç anladım. gerek yoktu. Ciddi de söyleyebilirdim. Seyircilerimiz de bunu anladı. Bence anladılar. Net. Seyircilerimiz bunu anlamıştır. Çok katıldığım bir sözdür. Çünkü evet, Katılıyorum. gider yani. Müdahil olmamış oluyorsun. Tabii canım. Evet, sen devam ediyorsun böyle. Bir şey geliyor. Sadece akıntıda oluyorsun. Evet. Buraya doğru giderken buradan bir şey geliyor. Evet. Buraya. Ama hayır demek şeyi kırıyor. Belki bir yelkeninin yönünü değiştirerek yani rüzgara karşı gitmeye çalışıyormuşsun gibi. Türk dizisi gibi isim buldu ya. Türk dizisi demişken şeyi biliyor musun? Bahsediyorsun buraya Böyle bir şey mi? Ne oluyor oğlum? Şey diyorum, TRT'de mi ne ya, bilmiyorum nerede. Taşacak bu deniz mi? Ha bu deniz falan, bir tane dizi. Karadeniz meselesi var. İki Karadeniz'de aile mi ne boksa ama korkunç bir şive yapamama. Ama akıllara zarar. Yapmayı bile denememek yani. Şey değil. Böyle ne diyorsun da gibi değil. Dağ diyor direkt. Bak abartma yok şu an söylediğim şeyde. Bu gerçekten böyle mi? Etme. Ne ediyorsun da? Uy. Böyle. Oğlum kötü yap bari. Yapmaya tenezzül edilmeyen bir Karadeniz dizisi var. Bunun dalgasını geçerek yap anlamında mı diyorsun? Yani kötü de olsa şive yap. Ya mesela hikaye Karadeniz'de geçmese şöyle bir şey O var mı? kadar atıyorum? Karadeniz'de geçiyor ki. Ha. Hani İstanbul dizisinde hemen böyle bir kız kulesi slide bir görüntü koyuyorlar ya. Direkt Sümela'da çekmişler abi. Karadeniz'de herkes böyle mi konuşuyor? Karadeniz'de kimse böyle konuşmuyor. Mesela hoş geldin Karadeniz geçtim ve Merhaba da. aynı adamsa İyi- tabelayı geçince merhaba mı diyor. İyi misin? Bu benim Karadeniz taklidim. Sen daha iyi yaparsın çünkü denersin abi. Denersin ve bundan en kötü şu kadarcık daha iyi olur. Yani biri der ki bokunu çıkartmayın ha, bu kadar da ne diyorsun demiyoruz biz der. Çok iyi Okey. yaptığımı düşünüyorum. Çok yani mi temel acaba? diyecektim bir an Tamam. sana yani. O iyi. Gerçekten bu. İsmi de Taşacak bu deniz. Hani Karadeniz dalgalı ya. Şeyi biliyor musun? Bir tane yine galiba Karadeniz filmiydi. Hı, Filmin adını Karadeniz diyeceğim, tamam mı? tamam. Onun da pek şatı şöyleydi. Karadeniz 2. Da bu filmin ilki nerededir da? Yok mu hiç? Filmi direkt abi 2 olarak çıkmışlar bu şekilde. Karadeniz şaka. Of. Oğlum yıprandım şu an ya. Gerçekten. Gittin sinemaya. DiCaprio veya Cruz ya da onun gibi birinin Birileri. Jason Statham filan. adaletin intikamı Rock. falan yazıyor ismi. Böyle Okey. bir şey. Ya, arabalar patlayacak bir şey belli. Geldim, bir tane animasyon bir şey. Tamam. Buz Devri yeniden sinemalara girmiş. Ha. O var. Bir tane çok sanatsal bir şey var. İki Direkt kişi, üç zaten kişi. ödül logosu Aynen. giydirmekten filmin ne olduğu belli olmayan Evet. bir tane afiş var orada. İşte bu var. Baktın okey. 2. Ve yanında birilerinin konuştuğunu duyuyorsun. Bu filmin var ya ilki yok. Nasıl yani? 2 yazıyor ya. İlki yok bunun. Hani şaka olsun diye yapmışlar. falan diye. Maymun gülmesi yaptı. Burada editte çok yaklaşacağım sana, biliyorsun değil mi? Çok mu? Çok yaklaşacağım. Bayağı yaklaşacağım yani. Evet. O burada bence şöyle bir sorun var. Mesela film seçeceksin, tamam mı? Ve Karadeniz filmine de iknasın. Karadeniz 2'ye gitsem mi dedin, tamam mı? Karadeniz 2... Abi birincisini izlemedim ki. Neyse Leonardo'ya gideyim. Doğru. Karadeniz 2 dur bakayım bunun birincisi neymiş demem orada, artık gideceğim çünkü salona gelmişim. Bilet alıp gireceğim Evet. yani. O zaman ne yaptın? Şeye gittin. Buz Devri'nin yeniden remake'ine gittin. HD'si mi ne, niye yaptılarsa. Aynen. Öyle bir şeye gittin değil mi? Karadeniz 2 bu yüzden kaybediyor işte. Gişesini çok merak ettim ama filmin adını da Filmi hatırlamıyorum. bulur Bilenler musun? lütfen alsa yazsın. Filmi bulup yapacak mısın? Ya da Bulursam yapacağım. şuraya Yapacağım. Mahallende bir esnaf düşün. Sikkırı kadar bir dükkan. Ne bileyim böyle yanında bir zincir market var. Orada böyle küçük bir dükkan falan Hı hı. gibi bir şey düşün. Zeytinyağcı olabilir. Tütüncü. Organik yumurta satıyor. Böyle bilmem Tamam. nereden salça gelmiş falan. Bunun gibi böyle Emlakçı. istediğini seç diye bir şey.
Emlakçı çünkü bir tane masa ihtiyacı var ya adamın, o yüzden dedim. Küçük olur dükkanı diye. Emlakçı, telefoncu olabilir. Emlakçı Tamam, değil de. küçük telefoncu, okey. Ürün satacak yani. Evet, emlakçı olmaz. Okey, tamam. Bunun gibi bir şey açıldı. Sen böyle abi Allah Allah falan kim alacak burada bilmem ne falan. 2 baktım 3 baktım falan devam ediyor. 1-2 ay geçti. Ve bir gün şöyle bir şey görürsün. Bir A4 asılıdır o dükkanın üstünde. Elazığ balı gelmiştir. Ya da işte Telefoncu da olsa bu yazar mı? O anlamda mı? Malatya'nın ünlü bilmem ne Kayısı kayısısı kurusu gelmiştir. falan. Hatay salçası bulunur. Şimdi zaten organikçi olsa Hatay salçası koysa oraya yazması gerekmiyor ya. Zaten burada olabilir bir şey. Ama şey Orada olabilir. olamaz bir şey getirip bunu A4'e yazdıysa bir ay içinde kapanacak o dükkan. O şey son deneme gibi değil Bu mi? son ve en kötü deneme bu. Yani o an kapatsa çok daha az Daha zarar az, edecek. evet. Çok daha az zarar edecek. Onun gözü alamıyor ya. Ya olur ya. Bal getiririz. Tamam. Seni bekliyorduk yani. Biz mahalleci senin Amasya'dan iPhone, getirdiğin bal, leblebi gibi bir... onu bekliyorduk. Ya ben gelip ya bir iPhone 17 kabı var mı? Bu bal. Telefon almaya girip bal alıp çıkıyorsun. Bal almaya girip Bal almaya- telefon da alıp çıkıyorsun falan. O asılı odur. Böyle hayaller Orada- kuruyor ve maksimum bir ay. Buradaki böyle bir esnaf varsa aramızda sana sesleniyorum. Ey batmak üzere olan esnaf. Batmak üzeresin. Batacaksın. Çok kısa süre içinde batacak. Şimdi çık. Getirme. Hatay'dan bal istemiyoruz. Getir. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve mobilden izliyorsanız hype butonuna basmayı unutmayın. Kuleleleleleng. Zili de açın. Peki ben son bir şey söylemek zorundayım. Çünkü bu kanalın adı ne? Merhabalar. Bak biz ilk bölüm sonunda ne konuştuk? Her hafta dedik bunları anlatacağız dedik. Merhabadan bir fazlası. Sen hiç Anlatmıyor böyle bir şey muyum? anlatmazsın. Anlattım ya. Benimkiler genelde doğal reaksiyon şeklinde oluyor. Yani bir fazlasını ben biraz daha aklıma geleni tutmayacağım gibi yaptım ben onu. Okey. Böyle bir yaşam alanı buldum ona. Gelirken tramvayda bir tane abi böyle çok emekli topçuya benziyordu ya. Bunu açıklayamam. Tamam. Emekli topçu herif yani. Tamam. Yorumculuk niyesi vermemişler ona. Belki de böyle sikko bir takımla oynuyordu ama emekli topçu cosplay'iydi. Tamam. Abi emekli topçuya benziyorsun dedim. Ha yok ya top oynamadım dedi. Mesela Bu arada bitti ama yapacağım. bir şey yok işte Ama bunda. oldu. Şu sayılır mı? Az önce sen de şahit oldun. Bunu paylaşmak istiyorum. Bir uygulamadan yemek siparişi verdim. 10 dakika, 20 dakika, 30, 40, 50, 60, 70. hatta 80. dakikada. Dedim ki hani hala hazırlanıyorsa belki bir sorun var burada. Şeyi aradım. Restoranı. Yeni uyanan abiyi aradım. Evet. Çok Alo. net. Yani yataktan kalktı. Çok Böyle net. bir ses yani. var, evet. Dedim ki 1,5 saattir bekliyorum. O dedi ki biz 1 aydır tadilattayız dedi. Beyefendi biz tadilattayız. Dedi ki bu sorunuzu isterseniz ben uygulamayla paylaşıp halledeyim dedim. Mesela desteğe şunu yazdım. 1 aydır tadilattaymış. O yüzden iptal eder misiniz siparişimizi dedim. Çünkü şöyle bir sorun var. Belli bir saatten sonra iptal edemiyormuşsun kendin. Ben iptal edeceksem restoran onaylaması lazımmış. Hala böyle de bir sorunu hallettim ben artık. Orada eksik ürünü falan seçtin. Orada diyor ki Evet. mayonez mi gelmedi? Bu yok dükkan yok. Dükkan yok. Eksik ürün gelmediği seçtim. Oradan her şeyi seçince. Bina yok. Bina. Yok. Bence bu merhabadan bir fazlasına örnek sayılabilir. Çünkü Ben- şunu da yapabilirdim. Tamam deyip kapatabilirdim ama Ben bunu saymıyorum. uzattım orada. Yani sizin sorunuzu ben halledeyim mi? Hmm. Şudur budur diye uzattım. Ama bunu sayacaksak benim hani getiriyordun falan diye benim getirdiklerimi de beğenmemiştin hatırlıyorsan. Yok bir dakika, kurye gayet iyiydi. Doğru, sen geçen hafta Şey- kuryeyi anlattın, Ha, o çok iyiydi. Gayet tatlıydı. O net Hiç iyiydi. zorunda değilim. Doğru. Biraz tanımı genişletebiliriz. Hani söylenecek bir şey var Evet. ama gerek yok diyorsun. Ama gerek var. İlle şey değil, merhaba, yok işte laf atmak gibi düşününce biraz Evet, daralıyor evet. mesele. Böyle duruyorsun, bir yerde gidiyorsun böyle. Aa bu bilmem neye benziyor lan. Ne söyleyeceğim şimdi? Söyle. Evet. Çünkü diğer yapacağın şey şu olacak. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Atıyorum bir şey görüyorum. Tamam, biri bir şey yapmış falan, ne bileyim. O an abi sırf kadın diye bir şey söylemekten çekiniyorum. Çünkü yanlış anlar diye. Bu olabilir ama. Ama Biraz işte haklısın. hani bunu yaptıkça bir yandan bu rahatlama gelmiyor. Çünkü bunu yapmadıkça ben şu da olabilir, çünkü atıyorum bunu yaptım ve o kadın içinde bir anı olabilir o. Senin için çok kötü anılar da olabilir. Adamın nişanlısı yanındaymış. Ağzını falan. Oğlum. Salak bir yere gidebilir mesela. Of karıya bak gibi bir şey söylemeyeceğim zaten. Sen Hani benim yani. karıma merhaba mı dedin falan oğlum.
İşte abi bu yüzden ama Bu, yapamıyoruz. ama burada risk falan bununla uğraşılmaz yani. Abi o zaman Burada burada böyle- erkek erkeğe mi anı anlatacağız? Doğru seçeceksin kadını. İşte zaten onda zorlanıyor. Doğru kadını nasıl seçeceğim? Hayatını seçtiğin. Zaten seçecek ama. Erkeği de tartacaksın erkek varsa yanında. Ama işte diğeri daha Arkadaş titiz. grubularsa daha safe geliyor bana. Belki tam tersi. Ama yürüdü bana diyecek belki yani arkadaşı var diye. Metroya binemiyorum ya. Wow. Binemiyorum metroya. Her gün hay may yeter ya. diyecek Hay belki. may. Hay may. Belli ki turistler. Yabancılar ve Türkler benden hoşlanıyor dedi. Hmm, Gibi bir şey. olabilir. Olabilir. O zaman kapatıyoruz. Konuşma yorucu ya. Yorucu. Yorucu. Ama güzel.